Evde yaparsa çok şikayetli gibi geldi. O da çok ayıp. Soğmen demek. Neden soğmen? Bunun içeride dans edemek lazım. İçeride alkolsüz. Neden? Böyle soğutacak. Keyif arama içinde bazen nehir gibi bambu kesip onun üstünden nehirye atıyor gibi. Keyif arama içinde nagashi soğumen. Japon yemek yakın yemek yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Merhaba, yaz geldi. Onun için Japonlu yaz için yemek yapmayı anlatacak. Soğuk soğumen, soğuk makarna gibi. Onu göstermek istiyorum. Ve önce bundan da önemli oluyor. Bu soya sos. Soya sosunun tuz oranı aşağı yukarı mesela koyu kıçı normal soya sosu olarak 16% var. Üst kıçı soya sos, renksiz 19% gibi oluyor. Onun için ben kendimden hazır yaptı. O renksiz. Ve mirin. Mirinde şeker oranı olarak aşağı yukarı %40. Onun için de ben de %40'ının mirin yaptı. Biraz rengi böyle sarı rengi oluyor. Bunun biraz şarap ile karıştırdı. Ama içeride alkolsüz. Neden? Aşağı yukarı 1 saat falan kaynamış. Alkoller çıktı yani. Onun için her ikisi deneyeceksin. O zaman daha lezzetli, daha Japon yemeğe yakın yemek yapabilirsiniz. Bundan yapacak şimdi. O zaman somen sos. Önceden Horido izleyen kişiler anlıyorum. 5105 olacak. Demek bu 250 de şimdi sayacak. 250 içiban daşı 250 koyup o zaman 5'i demek genelde eriri koymak lazım. Onun için beyaz soya sos eriri koyuyorum. Eriri üsküç soya sos. Bak soya sosun rengi böyle. Bu soğmen veya udon için ne diyor? Daha soğuk görünüyor yani. Koyu rengi değil. Onun için üskü çıkaracak. Bu 0,5 demek 25. 50 değil. 25 koyacağım. 25. Bunun bir kere kaynatacak. Hadi bakarım. Ondan sonra soğutacak. Soğutuyorum yani. Buradan mesela bir kere kaynatacak. Soğutacak. Böyle bir kere kaynıyorken de bitti. Böyle soğutacak ve onun yanında su kaynatacak. Bu soğumen. Çok ince. Onun için hemen pişecek. O soğumen 1 dakika. 1 dakikada pişirir. Bundan da pişirirken de hemen buzunu içeride soğutacak. Soğumen demek. Neden soğumen? Bir tanesi 1,3 mili kadar soğumen oluyor. Ondan büyütüyorsa mesela nyumen oluyor, kishimen oluyor, udon da oluyor. Sadece onun ismi farklı. Bunun ne diyor? Milimetre'nin. Onun farkı var. En incesi soğumen oluyor. Şimdi soğumen, onun yakımı demek taze soğan. Bir porsiyonluk çok az yapacağım. Salatalık'a gerek yok. Sade bunun rengi olarak da böyle yapacağım. Taze zencefil. Bir porsiyonluk. Yeter. Hazır olacak. Ondan sonra domates, taze soğan, bu kadar yetiyor bana. Bunu böyle keseceğim. Malzeme olarak bundan yiyeceğiz. Biraz tuz koyacak. Tuz koyunca 100 derece. Genelde kaynıyor suyu 100 derece. Ama natrium koyuyorsa daha yüksek derece falan da. Ama bu böyle çok inceler. Böyle koyacak.
Tabii bir porsiyon için bu kadarının suyu lazım. Bunun içeride mesela 2 porsiyonluk, 3 porsiyonluk koyuyorsa bunun gibi. Bu hamur gibi olmuyor. İçeride dönüyor ya böyle. Bunun içeride dans edemek lazım. Genelde spagetti falan 7-8 dakika kaynamak lazım. Ama bu şimdi 2 dakika falan da yetecek. Pişmiş gibi oluyor. Kapatacak. Sıratacak. Ondan sonra tabii çok soğuk buzlu suyun içeride. Önemli olan bu. Koyacak. Çok soğutmak lazım. Genelde ben evde yapmak istiyorum. Ben bir yerde evde yaparsa çok şikayetli gibi geldi. O da çok ayıp. Ama şikayet istemiyorum içinde. Ben şimdi çubuk kıracağım. Bir porsiyonluk yeter bence böyle. Şimdi bunu ısı şimdi dekorasyon benim taraftan yapıyorum. Ondan sonra bunu koyup böyle soğuk olacak. İsterse yanda böyle buza koyabilirsiniz. Ve önce yaptım. Çok soğuk green sos koyup neden soğuk yapıyorum? Japonya'da yaz zaman çok sıcak ve nemli değil mi? Onun için udon her şey mesela ramen falan da soğuk yapıyor. Ve keyif arama içinde bazen nehir gibi bambu kesip onun üstünden nehire atıyor gibi. Keyif arama içinde nagashi soğumen. Bundan da yapan yerde var. Ama evde genelde anne falan yapar yemekler soğumen. Böyle. Afiyet olsun. Ondan sonra yakımlar koyup burada zencefil koyacağım. Afiyet olsun.